Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda Hedge moddan size bahsetmek istiyorum. Ama bu videom sohbet muhabbet havasında olacak. Zaten bu video birazcık uzun olacak. Belki büyük ihtimalle bir saate bulabilir. Canınızın sıkılmasını istemiyorum. Hedge modla ilgilenenler lütfen benimle videonun sonuna kadar kalsın. Hedge modla ilgilenmiyorsanız bu videoyu izlemenize gerek yok arkadaşlar. Öncelikle bunu bahsedeyim. İlk başta bu videoda size anlatmak istediğim yani şimdi benim kafamda bir Hedge mod mantığı var. Bu mantığı tamamen size paylaşmak istiyorum. Niye kafamda böyle bir şey oluştu şeklinde e, paylaşmak istiyorum. Belki mantıklı bulursunuz, belki mantıksız bulursunuz. E, Benimle videoyu sonuna kadar devam ettirirseniz bunu beraber tartışabiliriz. Eksik gördüğünüz yerleri de benimle paylaşabilirsiniz ya da kafanıza takılan şeyleri. Sohbet muhabbet havasına geçmek istiyorum. Öyle tam bilgilendirme amaçlı bir video değil. Dertleşme amaçlı bir video olabilir bu benim için. Şimdi başlayalım videomuza. Bakayım şurada Bandicam'de şey sıkıntısı var. Dakika sıkıntısı var ama neyse. Bakalım video başlamış aynen. Şimdi arkadaşlar ilk başta kanalımın şeyine gelelim. Burada iki tane benim Excel dosyam var. İlk başta size bunlardan bahsetmek istiyorum. BTC plan programım. İlk başta bundan bahsedeyim. En önemlisi bu çünkü. Bitcoin 19.000 dolara dayanıyor. İnşallah güzel kazançlar elde ediyorsunuzdur. YFI de 28.5'u görmüştü dün gördüğüm kadarıyla. Şu anda 27.000'deymiş. O 30.000'e tekrar çıkmış. Düşmüş. Şimdi bakın burada yedek, aylık, haftalık şeklinde şey yaptım. Bu yedekte zaten bunu direkt kopyala yapıştır şeklinde yapacağım. Şimdi ben size bunun şu bölüm ne işe yarıyor bundan bahsedeceğim. İlk başta yani kafamda olan her şeyi size aktarmak istiyorum. Niye böyle düşündüğümü anlayın istiyorum. Şimdi Hedge mod bildiğiniz gibi hem yukarı hem aşağı yönlü aynı anda işlem açabiliyoruz. İsterseniz cross, isterseniz izole şeklinde. İzole zaten benle alakasız. Ben izole kullanmıyorum. Cross kullanıyorum. Tüm bakiyemi kullanıyorum. Cross'un avantajı likidasyonumuz sonsuz oluyor. Böyle bir avantajı var arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Bakayım telefonuma da. Tamam. Şimdi ben şey yapmak istiyorum. Binance'in sitesini açalım. Şurada hemen. Binance Futures yazalım hemen. Gerçi burada varmış zaten ya. Bilgisayarım hızlı değil. Özür diliyorum bunun içinde. Şu kalsın. Şunu bir geçelim. Ben burada aylık, haftalık, 3 günlük ve 1 günlük şeklinde analiz yaptım. Saatlik var ama analizini yapmadım saatlik. Boş burası. Analiz yaptım. Bu analizler nedir derseniz şundan bahsedeyim hemen size. Mesela şurada bir haftalık değil mi? Şimdi bir aylıktan başlayalım. Bir aylık ne oluyor arkadaşlar? Buradan bir aylığı seçtiğimizde her bir mum çubuk bir aylık hareketi temsil ediyor. Bunun başlangıç fiyatı var içinde. Kapanış fiyatı var. Ulaştığı en yüksek fiyat ve ulaştığı en düşük fiyat var. Ben bunu tablo şeklinde döktüm burada. Şimdi şu yedekten başlarsak. Şimdi şu üst kısma zaten gördüğünüz gibi şuradan hemen göstereyim. Aylık mı haftalık mı onu yazıyorum. İkinci kısma da tarihi yazıyorum. Mesela yani 5. ayın 1'i. 5. ayın birinde başlamış bu analizim. Şimdi bir ay bittiğinde yani bir dahaki ayın birine kadar şimdi 5. ayın birine 8.623 dolardan başlamış. Buradan da bir bakalım hemen. 5. ayı nereden bulacağız? Ben bunu hiç kullanmıyorum ama bunu şurada yazıyormuş. Şurada yazıyormuş. 5. ay bir aylık bakıyoruz değil mi? 8623 yazıyor gördüğünüz gibi. O yazan open demek. Yani açılış fiyatı. H demek high en yüksek ulaştığı fiyat. L low en düşük fiyatı. Close C. Bu da
kapanış fiyatı, ayın bittiği fiyat. 8623'ten başlamış. En yüksek 10.080 dolara çıkmış ve en düşük de 7.940 dolara düşmüş. Kapanışı da 9.446 dolardan yapmış. Şimdi burada değişimi görüyorsunuz. Bu açılış fiyatından kapanış fiyatına değişimi gösteriyor. Yani 8.623 dolarla başlamış, 9.446 dolarla kapatmış. 823 dolar artış yaşamış. Bak burada mesela eksi. Bu ayda da açılış fiyatının altına inmiş. 308 dolar altında kapatmış. Bu değişim tamamen bu açılış kapanışı gösteriyor. Şuradaki değişim ise arkadaşlar bu ay içinde ulaştığı en yüksek fiyat 10.080 dolarmış. En düşük fiyat da 7.940 dolarmış. Bu aralarında arasındaki mesafeyi söyle. Yani ben 10.080 dolardan short girseydim 7.940 dolardan pozisyonu kapatabilseydim 2.140 dolar 1 BTC'lik işlemde tabi dolar kazanmış olacaktım. Buradaki mantığım bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Açılış en yüksek ve açılış en düşük şeklinde yaptım. Bu da ben zaten benim aklımdaki şey şu. Hafta açılış fiyatlarından biliyorsunuz hafta açılışları pazar günü gece 03'te başlıyor. Bir dahaki hafta pazar gece 03'e kadar devam ediyor. Yani günlük de aynı şekilde. Mesela bu gece 03'te başlayacak. Bugün ne? Cumartesi değil mi? Pazarın şeyi 03'te başlayacak ve pazartesi gece 03'te bitecek. O şekilde oluyor. Bir günlük saatler 03'te başlıyor. Ne diyordum ben? Tamam aynen. Bu hafta açılışı. Şimdi ay açılışı ne? Pardon haftaya mı geçmişiz? Ay açılışımız neymiş arkadaşlar? 8.623 dolar. En düşüğü de neymiş? Şimdi burada açılış en yüksek diyor ya. Hafta açılışından en yüksek ulaştığı fiyatı göstermiş. 1457 dolar artış yaşamış. Hafta açılışından en düşük de yani şu en düşük 8623'ten buna düşmüş. Bu da eksi 683 dolar yapıyor. Bu şekilde analizler yaptım. Daha fazla uzatmaya gerek yok bence bu kısmı. Şimdi haftalık kısmına gelelim. Çünkü şurada birkaç tane detay var. Bunu aylıkta da kullanabiliriz ama aylığa gerek duymadım. Günlük hepsinde de yaptım. Şimdi yine bunlarda tamamen mantık aynı. Benim tablolarda tamamen mantık aynı. Bu tabloyu size paylaşacağım zaten açıklama kısmında. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Kendiniz de ekleme çıkarma değişiklik yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Haftalığa gelelim bir. Şunlar ne diyeceksiniz? Şimdi bakın ben 6. ayın 29'unda bu tabloyu yapmaya başlamışım. Gelmişim. Yani bugüne kadar 11. ayın 21'i mi? Kaçı bugün? Bakayım 21 aynen. Yani bu geçen hafta şu anda cumartesi günündeyiz. Pazar günü bu tablo bitecek. Kapanış fiyatı çıkacak ya da bu daha fazla artarsa buraları değiştireceğim. Ve yeni hafta başlangıcı olacak. Yani geçen haftanın kapanışı bu haftanın başlangıç fiyatı olacak. Yani arada ne kadar süre geçmiş? Bayağı bir süre geçmiş. Bu kadar hafta var. Ben haftalık işlem yapıyorum. Şimdi buradaki şey arkadaşlar şu. Açılış en yüksek ve açılış en düşükleri analiz ettim. Yani burada 6. ayın 29'undan 11. ayın 21'ine kadar olan süreçte hafta açılışından yukarı doğru 842 dolar ortalama ile çıkmış. Yani her hafta ortalama hafta açılışından 842 dolar yukarı çıkmış. Ve her hafta ortalama hafta açılışından 368 dolar aşağıya inmiş. Mesela bak bu haftada baktığınızda 13 dolar aşağı inmiş. Mesela 256 dolar aşağı inmiş hafta açılışından. Ama ben burada 368 bulmuşum. O da şundan kaynaklı. Mesela bakın burada 1906 dolar aşağı inmiş. Bu ortalaması toplamda buradan sonuna kadar olan süreçte 368 dolar aşağı doğru 842 dolar da yukarı doğru bir hareket olmuş. Ben bunu analiz ettim. Yani bunu analiz etme sebebim şu. Mesela ben bir işlem yapacakken buna göre işlem. Şimdi hem short'u hem long'u aynı anda açacağım ya. Bundan dolayı benim bir hareket skalası yakalamam lazım. Kaç dolar hareketle pozisyonları kapatırsam kurtarabilirim diye. Şimdi ben ne yapıyorum? Benim mantığım ne? Şimdi mesela 11.000 dolardan telefona bakayım. Boş ver. Diyelim ki şöyle yazayım. 11.000 dolardan hafta açılışı oldu.
Lanet olmasın. Niye böyle? Kayıt dur öyle yapacağız artık. Şimdi 11.000 dolardan ne diyorduk? 11.000 dolardan şöyle yaz. Hafta başlangıcı oldu. Şimdi ben hem long hem short açacağım değil mi? Mesela 20 şimdi ben mesela bakiyenizin 2000'de biriyle işlem yapın diyorum ama şimdi bundan bahsedeceğim. Neden 2000'de biri dediğim diye. 4000'de biri de kullanabilirsin. Ya bu mantık nereden geliyor ondan bahsedeceğim. Tamamen aklımdaki şeyi tamamen size anlatmış olacağım. Video uzun olacak ama kusura bakmayın. E, Siz de sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. En azından yanlış mı düşünüyorum? Bunu benimle paylaşmış olursunuz. Şimdi 11.000 dolardan açıldı diyelim. Long açacağız. Buraya long yazalım. Şuraya da short yazalım. Şimdi ne olmuş oldu? Mesela bende 1000 dolar bakiyemiz olsun. Bakiye 1000 dolar olsun. 1000 dolarımız olsun. Ben 2000'de biri ne kadar yapıyor bunun? 1000 dolar. 0.2 mi yapıyor? Bir hesaplayayım hemen. 1000 bölü 2000 yaptım mı? Pardon 0.5 yapıyor. Yarısı olacak. Doğru. 0.5. 0.5 long açtım. 0.5 de short açtım. Şimdi ne olacak? Ben şimdi rastgele bir hareket yaparsam yani mesela 1000 dolar yukarı çıkarsa ne olur bu 12.000 dolar yukarı çıkarsa? 12.000 dolar yukarı çıkarsa ne olur? Yani 1000 dolar yukarı çıktığında ben buradan yarım BTC olduğu için 500 dolar para kazanırım. Ama bundan da 500 dolar zarara girerim. Şimdi ben buradan zarar etmemem için bu pozisyonun geri doğru düşmesi lazım. Ne kadar düşeceğini nasıl hesaplayacağım? Böyle yani değişik değişik sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu sıkıntıları çözmek için de bu analizi yaptım arkadaşlar. Tabloyu bundan oluşturdum. Yani ortalama her hafta 368 dolar hafta açılışından aşağı iniyor. 840 dolar da yukarı çıkıyor. Yani benim için önemli olan nokta ne? Bu 368 sınır. Yukarı yönlü de aşağı yönlü de aynı miktarı kullanmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Burada 368 ya. Ben o 68'i tolere ediyorum. Hatta daha fazlasını da yapıp 250'ye düşürebilirim. 250 dolar hareketle pozisyon kapatabilirim. Yani bunu ne anlama geliyor? Haftalık ortalama 368 dolar hareket etmiş ya. Ben 250 dolar hareketle hafta açılışından long ve short kapatırsam böylelikle zarara uğramadan pozisyonumu kapatmış olabilirim. Şimdi şöyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi bak bu 250'de bu fazla aşağı inmemiş ama bu mesela 250 belirlersek çok yukarı çıkabilir. E, Terse kalabiliriz gibi düşünebilirsiniz. O zaman da şey kullanabilirsiniz. Trailing stop var ya, kullanmayı biliyorsanız onu kullanabilirsiniz. Onunla ilgili videom var mı bilmiyorum, yoksa da yakında yayınlarım. Trailing stop kullanabilirsiniz. O bayağı karlı olur bu işte. Şimdi tamamen kafamdaki şu programı yapma mantığım buydu arkadaşlar. Umarım bunu güzelce anlatabilmişimdir size. Zaten şurada oluşturduğum tabloyu hemen şurada göstereyim size. Neredeymiş o? Şunu bir kapat. Poz durum hesaplaması adı altında bir Excel tablom var yine. Açılırsa, evet açıldı. Şuradan hemen program kısmına girelim. Şurayı bir komple bir kopyalayalım yeni bir yere. Yapıştır dedim mi tamamdır. Burada ben bunu hesaplama tablosu oluşturdum. Şöyle söyleyeyim, bakın burada ilk başta şu ıvır zıvırları tanıtayım size. Ortalama hesaplama. Biliyorsunuz bu, yani Hedge modu izliyorsanız büyük ihtimalle ortalama hesaplama nedir biliyorsunuz. Ama ben bilmediğinizi varsayıyorum. Hemen şunu bir iki tane göstereyim. Mesela 10.000 dolardan 1 BTC şey aldınız. 1 BTC aldınız. Ondan sonra gidip de mesela 2000 dolardan 1 BTC daha alırsanız ya da 0.75 BTC daha alırsanız bu aldığınız BTC'nin ortalaması 6571 dolar olur. Böyle bir şey yaptığınızda ne olmuş oluyor? Yani birini 10.000'den aldınız, biri 2.000'den aldınız. Ortalaması 6571 dolar olduğu için bu fiyatın herhangi bir üstünde sattığınızda zarar etmemiş olacaksınız. Bu fiyatın altında satarsanız zarar etmiş olacaksınız. Yani ortalamanın mantığı bu kısaca. Buradan hemen 2 dakika rahatça hesaplayalım diye ben buraya yaptım bunu tablo olarak. Ondan sonra bir de PNL hesaplaması var. Mesela 11.500'den bir pozisyonumuz olsun. Bunda 12.600'den olsun. Fiyat çıkış fiyatları da 15.000 dolar olsun.
15.000 dolar olsun, ikisini de gösteriyor. Çünkü ikisinin bu çıkış fiyatları aynı olması lazım. Büyüklükleri de ne olsun? 1 BTC olsun. Benim bakiyemde ne kadar olsun? 1000 dolar olsun. Buraya, şu kısma kendi olan bakiyemi yazıyorum. Burada toplam PNL'imi yazıyor. Yani ne kadar kazanacağım, kaybedeceğim falan yazıyor. Böyle bir durumda böyle 11.500'den 1 BTC long, 12.600'den 1 BTC short'um olsaydı ve o anda gösterge 15.000 dolarda olsaydı 2100 dolar, yani bana 1100 dolar kazandırıyormuş. Toplam bakiyem 2100 dolar oluyormuş pozisyondan çıkarsam. Ya bunu gösteriyor tamamen. Yine bunları bir silelim. Şunu da silelim. Burayı göstermek istiyorum size. Şimdi bu gösterge fiyatı. Biliyorsunuz gösterge fiyatı şu anda Bitcoin'in anlık fiyatı. Ne diyelim? 18.500 dolar diyelim. Şimdi bakiyemiz ne demiştik? 1000 dolar demiştik. Buraya bakiyemi yazıyorum. Şimdi burada yani pozisyon adı üstünde açtığımız mesela 18.500 hafta başlangıcıysa 18.500'den ne kadar yapacaktık? 0.5 mi? 2000'de 1'e. 18.500'den de 0.5 yapıyorum yine. Buradan da bu likidasyon hesabı, şu kırmızı olan yer arkadaşlar likidasyon fiyatı. 18.500 yaptığımızda şuradan hemen bakalım. Likidasyon fiyatı hediye mod. Şunun da altını çizeyim. Ben 125x kullanıyorum kaldıraçı. Bu kaldıraçı 125x kullanım, yani paramın 125 katıyla işlem yapmıyorum ben. O şekilde kullanmıyorum. Paramı 125'e bölüp o kadarlık miktarla işlem yapıyorum. Belki karışık olmuştur ama burada kafanız karışırsa söyleyin bana videonun altında, ben bahsedeceğim bu konudan size. Şimdi mesela ne dedim, 18.500'den ne demiştik? 0.5. Şuraya gelelim. 18.500'den de 0.5. Bakiyemiz de 1000 dolardı. Hesapla dediğimde 233.000 şu kadar. 230, 33, 33. Şuramızda. Aynen. Bunu mecbur elimizde yazıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok buna. Bu şekilde bir tablo oluşuyor. Mesela bakın 18.500 ya. 17.000. Mesela 17.500'e düşsün. 1000 dolar düşsün. Yine şuraya 18.500 yazıyorum. Bakiyeleri 0.5. 0.5. Burası da 1000 dolar. Bu benim bakiyem. Şu available'da kullanılabilir bakiye oluyor zaten. Şimdi görürsünüz değişecek zaten. Mesela burada bak PNL'yi gösteriyor. Bu short'un PNL'si, bu long'un PNL'si. 500 dolar bu bana kar sağlarken bu 500 dolar zarar gösteriyor. Mesela şöyle yapsaydık, bunun büyüklüğünü 0.2 yapsaydık. Gördüğünüz gibi bu benim şu andaki PNL'imi eksi gösteriyor ve kullanılabilir bakiyem 590 dolara düştü gördüğünüz gibi. Burada şu marjin miktarları içinde dahil. Ondan dolayı mesela burada 846 dolara düştü. İçinde marjin miktarları dahil oluyor, bunları kullanma miktarları. Burada bakayım başka ne gösterebilirim. Yani tamamen şu poz durum hesaplama mantığım bu arkadaşlar. Bunu şurayı silelim hemen, sayfa 3'ü. Bunu göstermek istedim size de. Böyle tablolar yaptım. Buraya kadar belki video gereksiz gelmiştir ama buraları izlemeniz gerekiyor. Ne yapmaya çalıştığımı anlamanız için. Yani şu likidasyon tablosu dursun burada, zaten bu bize lazım olacak. Şimdi şurayı da 1000 yapalım. Bir daha uğraşmayalım. 1000 olsun. Bakayım burada mesela 3 günlüğe de bakalım, hemen analiz edelim. 3 günlük mesela o 8. ayın 11'inden analiz yapmaya başlamışım. Bunu uzatabilir ve kısaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin keyfinize göre kalmış bir şey. Benim yaptığım aralıkta 365 dolar aşağı inmiş, 500 dolar da yukarı çıkmış. Ama bakın 3 günlük. Yani 3 günlük süreçte 365 dolar 3 günün başlangıcında 1180 11.896 dolardan başlamış. Bunun 365 dolar altına inmiş. 500 dolar da yukarısına çıkmış. Yani şöyle düşünün. Ben 3 günlükte 11.896'dan long açsaydım ve short açsaydım aynı büyüklükte, 250 dolar yukarı çıktığında
poz kapatsaydım ve 250 dolar altına indiğinde poz kapat emri verseydim pozisyonum sıkıntısız bir şekilde kapanmış. Evet, yine Bandicam bitti. Neredeydik biz? Şunu da şöyle yapalım. Tamam, pozisyonum sıkıntısız bir şekilde kapanmış olacaktı. Yani bu da 8. ayın 11'inden başlamışım. 3 günlük analiz bu. 3 günde bir yenileniyor. Yani 3 günlük mum çubuğu grafiğine göre yaptım bunu. Bir de bir günlüğe bakalım. Bir günlükte de şaşırtıcı, bu da fazlaymış. Bakayım 250, tamam doğru. 3 günlükte de 250 dolar gün başlangıcından aşağı inip 410 dolarda gün başlangıcından yukarı çıkıyormuş. Bakın, bu ortalama. Yani illa bunu yapacak anlamına gelmiyor. Ortalama bu kadar hareket ediyormuş. O da şundan kaynaklı. Son zamanlarda aşırı derecede hareket yapıyor ya. Şu aşağılara bir gelebilirsem, geldim. Mesela bakın, Cuma günü 1020 dolar yukarı çıkmış gün başlangıcından. Ondan sonra yine Salı günü 1183 dolar yukarı çıkmış. Mesela bu böyle bir tablodan hangi günlerde ortalama nasıl hareket yapıyor, bunu analiz edebiliriz. Yanlarına günlerini de yazdım mesela. Mesela çarşamba günlerine bir bakalım. Ortalama nasıl hareket yapmış. Bakalım tutarlılık var mı çarşamba günleri. Şimdi 131, yani 131 139 çok az hareket yapmış. Çarşambaya yine gelelim. Bakın mesela burada 1340 dolar hareket yapmış gün başlangıcından. Bayağı artmış, 1340 dolara gelmiş. Bakayım başka çarşamba günü. Mesela burada 234 753, burada da bayağı hareket yapmış. Bakayım başka çarşamba günü. 264 504, burada da güzel hareket yapmış. Demek ki çarşamba günleri normalde hareketliymiş. 706 dolar hareket yapmış. Güzel. Çarşamba günü. Oo, çarşamba günleri 850. Aynen, çarşamba günleri mesela hareketliymiş. Ve yani bu şekilde analiz yapabiliriz böyle bir tablodan. Bunun için de kullanabiliriz. Mantıklı. Ben de yakın bunu tekrardan bir gözden geçiririm o zaman ben. Burada da gün farklı ama bakın, aynı zamanlarda başlatmadım bunu. Mesela bunu kaçta başlatmıştım? 8. ayın 11'inde başlatmıştım. Bunu 10. ayın 8'inde başlattım. Günler farklı. Tamamen birebir aynısını yansıtmıyor yani. Zaman aralıkları. Burada da yedeğim var işte, mesela yeni bir tablo oluşturacaksam ya da günde olduğunca bunu kopyalıyorum direkt. Mesela şu günlüğe gelelim ya da haftalığa gelelim. Şöyle çekiyorum. Çek. Böyle hazırladım ben zaten de. Şöyle koy. Direkt vur yapıştır böyle. Buradan direkt çıkıyor arkadaşlar. Bunu CTRL-Z yapalım, alalım geri. Uğraşmayalım. Yani bu tablo tamamen bu şekilde. Ama ben size burada şunu anlatmaya çalışmıştım dediğim gibi. Şu, ben haftalık yapıyorum. Haftalık 360 dolar aşağı inip 800 dolar ortalama yukarı çıkıyormuş. Özellikle son zamanlarda bundan çok daha fazla hareket ediyor. Zaten şöyle de görebiliriz. Biraz şuralara çekersek. Son zamanlarda bakın 1000 ile 650, 3034 dolar yukarı çıkmış. Aşağı pek inmemiş ama 3034 dolar yukarı çıkmış. Mesela burada 650 dolar aşağı inmiş. Burada 557 dolar aşağı inip 2232 dolar yukarı çıkmış. Yani devasa hareketler var. Burada garanti almak için 250, 300 ya da 200 dolardan yapabiliriz analizlerimizi. Şimdi şundan bahsedeyim size. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Ben niye 2000'de bir bakiye öneriyorum? Niye? İşte 125x kullanıyorum. 2000'de bir bakiyenizde işlem açın diyorum. Niye? Şimdi size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bunu HEDG moda değil de tek bir yönlü moda alalım. Şuraya da bir hesap makinesi açalım ki görün. Hesap makinesi. Bakın şimdi. Diyelim ki bende 1000 dolar bakiye var demiştim değil mi? 1000 dolar. Arkadaş yazsana. 1000 dolar. Bu mesela ben bunun onda biriyle yapmak istiyorum. Yani böyle 10 diyelim. 100, yani 100 dolarlık aynen 100 BTC'lik işlem yapmam gerekecek buna.
onda biriyle işlem yapmak istiyorum. 100 dolarlık bir işlem yapmam gerekecek. 100 dolarlık BTC'yi hemen şuradan ben telefondan bakayım ne kadar yapıyormuş. Spot piyasası gel bakayım buraya. Yok, pardon. Yanlış söyledim. Mesela 1000 dolarımız vardı değil mi? Aynen, yanlış hesap yapıyoruz, özür dilerim. 1000 mesela 2000'de biriyle yaptığımızda ne kadar oluyor? 0.05 BTC. Bunun onda biriyle yapamazsın zaten. Çok büyük bir 100 BTC'ye denk geliyor zaten paranız. Şöyle söyleyeyim. Burada çıkan miktar, mesela dedim ya, 1000 doların onda biriyle böyle 10 yaparsak bu 100 BTC ile işlem yapman lazım. 125x'te 100 BTC ile işlem yapamazsın. Maksimum 5 BTC ile işlem yapılıyor çünkü. Öyle bir sıkıntı var. Onun için mesela şöyle yapalım. Niye 2000'de biri, bunu göstereyim size. 1000 dolarımız var. Bölü mesela ne yapalım? Ee, 500'de biri bakayım ne kadar yapıyor? 2 BTC. Tamam, olur, aynen. 500'de biri ile işlem yapalım. 2 BTC'lik işlem açıyoruz. 125x için konuşuyorum. Diğerlerinin şeyini ben kullanmadığım için 125x'ten aşağı. Onun için bir şey diyemeyeceğim şu anda ama hesaplayabiliriz. Ne demiştik? 2 BTC değil mi? Ne yapacağız? Mesela 10.000 dolardan hesaplayalım. Kafamız karışmasın. Temiz olsun. 10.000 dolar. Buradan ne kadardı? 2 BTC. Şimdi hem böyle bir işlem yaptığında dediğim gibi maksimum 5 BTC işlem yapabiliyorsunuz. Yani 2,5 paylaşılacak büyük ihtimalle. Bunun üstünde işlem açamayacaksınız. Onun için bir sıkıntı olacak size. 2 BTC. Şimdi hesapla dediğinde gördüğünüz gibi likidasyonum 58 bin dolar. Uzak bir rakam çıkıyor. Mesela YEFI 40 bin dolara falan kadar çıktı. Ama Bitcoin öyle bir kripto para olmadığı için çıkmaz demiyorum. 58 bin dolara da belki çıkabilir. Belki 100 bin, 200 bin, 1 trilyon da olabilir. Belki 1 dolar da olabilir. Bunu kimse bilemez. Ama şu anda mevcut duruma bakarsak böyle bir şey şu anda mümkün değil. 2 BTC girdiğimde böyle oluyor. Ama burada önemli olan bunların teker teker pozisyonların uzunlukları, yani likidasyonları ne oldukları. Çünkü birini kapattığında likidasyon fiyatı ortaya çıkacak tek yönlü olarak, değil mi? Mesela o 10 bin dolardan 2 BTC long açtım ve short açtım. 200 dolar hareket etti 10.200'den. Ben ne yaptım? Bu pozisyonu şöyle göstereyim size, çok daha iyi anlayacaksınız. Pozdurum hesaplama. Hemen şuradan deneme yapalım. Bakın. 15 bin diyelim ya. 10 bin dolar kötü gözüküyor. Mesela 1000 dolar bakiyemiz var. 15 binden kaç yaptık? 2 BTC aldık değil mi? Şimdi 15 binden 2 BTC de buradan aldık. Likidasyonumuz neydi? 58.333. 58.333.33. Evet. Büyüklüğümüz bu şekilde. Şimdi 15.200'e çıktığında 200 dolar hareketle işlem yapalım. Bakalım ne oluyormuş. Yine 1000 dolar bunu 1000 dolar yapmıyoruz. 200 dolarda ne kadar kazanıyoruz? İlk önce onu görelim. Şimdi de bakalım 15.000. Long'u kapatacağımız için bunu 0 yapalım. Bunu da 0 yapalım. Çünkü long pozisyonu kapatacağız 200 dolar hareketle. 15.000 bunu yapıyoruz. Ve 2 BTC'de bunu yapıyoruz. Zaten şuradan da PN'yi hesaplayabiliriz. 15.000. 15.200. Ben öylesine yazıyorum. Zaten 400 dolar olduğu belli. 1400 dolar. Şimdi bakiyemiz 1400 dolar oldu. Ama bakın artık tek bir pozisyonumuz açık. Artık tek yönlü bir pozisyonumuz var. Bunun için de yine tekrardan bir likidasyon hesabı gerekecek. Yani 15.000 dolardan 2 BTC ve bakiyemiz de 1400 dolar oldu. Bunu hesaplamamız lazım önceden. Bu sefer de 15.637 dolar oluyor. Şimdi likidasyonun fiyatına bakalım. 15.637 nokta kaçmış? 45. Sizin için uygun mu arkadaşlar bu? Bunu bir düşünün. 15.200 dolarda şu anda Bitcoin'in gösterge fiyatı ve 400 dolar daha arttığında likidasyona uğrayacaksınız. Bu sizin için uygun mu? Önemli olan bu. Yani 2000'de bir, 10.000'de bir, %1 falan, bunlar hikaye. Önemli olan şu likidasyon fiyatının sizin için uygun olup olmadığı. Bakın 400 dolar daha arttığında ben likidasyon uğruyorum. Bu benim için çok saçma, çok uygunsuz bir durum. Şimdi hemen şuna bakalım. Ee,
Yine 1000 dolarımız vardı. Bölü yapıyorum. Mesela ben bunu kaç binde biri diyelim. Yani 1 BTC ile işlem. Evet, videom yine durdu. Ne diyordum ben? E, 1000 dolar bakiyemiz var. Bunun binde biri zaten 1 BTC'ye denk gelecek. 1 BTC ile işlem yapalım. Bakalım bu bizim için uygun mu arkadaşlar? Neredeydi o? Şurası. Tamam. Yine şunları 1'e çevirelim. Bakın bu zaten bunun 2 katı olacak büyük ihtimalle. Hemen likidasyonunuzu hesaplayalım. Hedge moda gelelim. 15.000 dolardan 1 BTC. 15.000 dolardan da 1 BTC short açıyoruz ve giriş fiyatımız 1000 dolar. 116.666.67. 116.666.67. Likidasyon 116.000 dolar. Yani sonsuz diyorum ben buna, biliyorsunuz. Sonsuz oldu şu anda. Şimdi 15.200'e çıktığında buradan pozisyon kapatacağız. Bunu da 1'e düşürelim şuradan. Kazancımız ne kadar olacakmış? Şurada 1000 dolar bakiyemiz olursa ne oldu? 1200 dolar bakiyemiz oldu. Yani şunu 1200 dolar yapıyoruz. Buradan hemen likidasyon fiyatımızı hesaplayalım yine. Şunu 0 yapsak direkt hesaplar mı buradan? Aynen. 15.936.25 dolar oldu. 15.936.25 dolar. Sizin için bu uygun mu? 15.200'den 15.936'ya çıkması makul mü? Çünkü bakın kazancınız çok güzel olacak. 1 BTC 200 dolar hareketli, 300 dolar hareketli, siz 300 dolar para kazanacaksınız ama 15.900'e geldiğinde de tüm paranızı kaybedeceksiniz. Ya da kaybetmemek için diğer yönden ters pozisyon açarsanız bu sefer de komple sıkışacaksınız. Pozisyonunuzu kurtaramayacaksınız. Yani öyle kalacak pozisyonunuz. Ekstra bunun 3-4 katı bakiye eklemeniz gerekecek. Böyle absürt durumlar ortaya çıkabilecek. Benim için bu durum hiç uygun değil. Ondan dolayı ben daha fazla uzatmayayım. 2000'de birini kullanıyorum. En kötü o ihtimalle. Bu aslında bu da birazcık sıkıntılı ama 2000'de bir çok güzel kazançlar sağlıyor. Şöyle yapalım hemen. Şunu bir silebilsek. Şu sayfayı bir yenileyelim o zaman. Mesela şuraya tıklayalım. 2000 diye. İşte bakiyemiz 1000 dolar. Mesela bölü 2000 diyorum. Yani 2000'de biri demek 2'ye böl 2000'e bölmek demek. Bu 0.5 BTC yapıyor. Hemen bakalım. 0.5 0.5. Şimdi 200 dolar hareketle yapıyorum ben. Dedik yine. 0.5 yapalım onu. 1100 dolar oluyor burada bakiyemiz. 1100. Kapattık ve bunu 0.5 yapalım hemen. Şimdi likidasyon fiyatımıza hemen bakalım. Nerede? Şurada mı? Sizin için uygun mu değil mi ona karar vermemiz lazım. Şimdi 15.000 dolardan 0.5 yapalım bunu hemen. 0.5. Bakın 16.932 dolar. 16.932.27. Şimdi 15.200'den 16.932 dolar. Yani 17.000 dolar desek kaç para yapıyor? Yaklaşık 1800 dolar. 1700 dolar diyelim. 1700 dolar yukarıda bir likidasyon fiyatı belirledik. 1700 dolar artabilir mi? Tabii ki artabilir. Artamaz diye bir şey yok. Ama bu artarken biz buna önlemler alacağız. Şimdi o önlemlerden bahsedeceğim. Ama ben ilk başta 2000'de bir mantığım ne? Niye bunu kullanıyorum? Onu göstermek istedim. Yani 2000'de bir, 1000'de bir bunlar rakamsal şeyler. Önemli olan ben pozisyonu kapattıktan sonra oluşan likidasyon fiyatım bana ne kadar yakın. Ben bu kadar yakınlıktan kurtulabilir miyim? Önemli olan bu. Bu 2000'de birdi. Ben 4000'de 1'e bakacağım. 4000'de bir neymiş? Yine yani size bakmama gerek yok da yine bakayım, yazayım buraya. Kaç? 4000 mi demiştik? 0.25. Yani pozisyonlarımı 0.25 yapacağım arkadaşlar. 0.25. Ve 300 dolar hareketle pozisyon kapatacağım. 15.300 olsun. 0.25 olsun. Tamam. Şimdi ne oldu? 11.000 dolar. 0.25 bu. Burada ne olmuş? 1075. 1075 dolar. Bakın tek bir yönü kapattığımda 300 dolar hareketle. Şöyle 15.300. Tek bir yönü kapattığımda 75 dolar para kazandırıyor bana.
İki yönü de kapatabilirsem yani 150 dolar para kazanmış olacağım. Haftalık en az 150 dolar olmuş olacak bu. Yani tabii iki pozisyonu kapatabilirseniz iki yönü de. Mesela şöyle bir durum da olabilir. 15.000'den 15.300'e çıkıp 75 dolarımızı alırız. Sonra 15.000 dolara geri gelir. Tekrardan 15.000 dolardan 0.25 poz açarız. Ondan sonra tekrar 15.300'e geldiğinde yine pozisyon kapatırız. Yine böylelikle ekstra para kazanmış olabiliriz. Ben bunu yapıyorum zaten. Böyle durumlarda oluşabilir. Bunu değerlendirebilirsiniz ama unutmayın, hafta başlangıç fiyatından alın. İkisinin giriş fiyatı aynı olsun. Ve büyüklükleri de aynı olsun. Şimdi böyle bir durumda 75 dolar kazanmış olduk. Likidasyon fiyatımız da buydu. Mu? Yok, bu değil. Bunu hemen hesaplayacağız şimdi likidasyon fiyatımızı. Bunu 0.25 yapıyoruz. Bunu da 1075 yapalım. 19.223.11 19.223.11 Yani 15.300'den 19.223 dolar. Yani bu çok güzel bir likidasyon fiyatı. 15.300'den 19.223'e çıkması biraz zaman alır, zor olur. Yani zaten orası önemli değil. Yani fiyatın o kadar uzak olması önemli. Zaten biz e, belirli bir fiyat hareketlerinde işlem açıp kapatmamız lazım. Şimdi onların detaylarından bahsedeceğim. Ben mantığını tamamen anlatmaya çalışıyorum sizlere. Şimdi 15.300 buradan yaptık. Şimdi ne olur? Mesela 15.000 dolara 15.000 değil de biz ne yapıyorduk? Bunun aşağı inmesi gerekiyordu. 15.000'den kaça düşmesi lazım? 14.700'e. 14.700'e düştüğünde de ne yapacağız? Bunu kapatacağız, bunu kapatacağız. Bu zaten bunlar kapalıydı. Bunu kapatıyoruz. Yani burası da 1150 dolar olacak. Şöyle yapalım. 15.000'den 14.700 diyoruz. 0.25. Gördüğünüz gibi 1150 dolar bakiye var yazdı. Burada likidasyon zaten olmayacak. Pozisyon olmadığı için. Bakiyemizi 1150 dolara çıkarmış olduk. Haftada 4 kere böyle yapabilsek, her hafta bir kere yaptığımızı düşünelim ve iki pozu kapatabildiğimizi düşünelim. 150, 300, 600 dolar para kazanmış oluyoruz. 1000 dolar bakiyemiz bir ay sonunda 1600 dolar olmuş oldu. Benim için makul bir fiyat, sizin için olmayabilir. Bunu 300'den fiyat aralığını 400'e çıkartabilirsiniz ya da trailing stop kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama ben bu şekilde kullanıyorum. Böyle bunu mantıklı görüyorum arkadaşlar. 2000'de biri ya da 4000 mesela ben burada 4000'de biri ile işlem yaptım. 2000'de biri yapsaydınız bir pozisyondan 75 yerine 150 dolar almış olacaktınız. Yani iki pozisyonu kapattığınızda bir haftada 300 dolar almış olacaktınız. 4G çarptığınızda 300, 600, 900, 1200 dolar ekstra alın. Yani toplam bakiyeniz 1000 dolardan 1200, 2200 dolara çıkmış olacaktı. Yani 2000'de biri de karlı. Mesela 2500'de biri de yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Önemli olan bundan sonraki yapacağımız işlemlerde göreceksiniz. Likidasyon fiyatının uzak olması. Çok yakın olmaması. Çünkü likidasyon fiyatı ne kadar yakın olursa kullanılabilir bakiyemiz o kadar azalacak. Kullanılabilir bir bakiye çok önemli arkadaşlar burada. Şimdi bu ufak şeyi gösterdikten sonra şuraları bir silelim. Umarım güzel anlatabiliyorumdur. Boğazım kurudu valla. Demek konuşmacılar bundan dolayı su içiyorlarmış. Şunları bir temizliyorum. Tamam. Burayı bir kaydedelim. Şimdi bu deneme yapacağız. Burayı ondan silmedim sayfayı. Şimdi sayfa 1'e gelelim. Bakın ben burada birkaç işlem yaptım. Şimdi bir yere kadar mantığı normal bir şekilde işliyor ve bir yerden sonra da bunu kendi bir şeyi nasıl söylesem bir yere kadar standart benim dediğim şekilde yapmak zorundasınız. Ama bir yerden sonra öyle bir noktaya geliyor ki ister benim mantıkla yola çıkacaksınız. Yani isterseniz de kendiniz yeni bir yol belirlemeniz gerekecek. Hemen şimdi anlatayım, daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ben demiştim ki 18.300 dolardan bu ne ya? 40 dolar mı? Bunu geç. Ha pardon, şunlara bakacağım. Özür dilerim. 2000'de biri yapmış mıyız, yapmamışız. 4000'de biri bakalım o zaman. Bakın 18.600 dolardan işlem açmış. Ve bakiyem 1000 dolar demiş. Tamam mı?
Yani 1000 doların 4000'de biriyle işlem yaptığım için 0.25 BTC'ye denk gelmiş. Hesaplamasını zaten biliyorsunuz. 1000 bölü 4000 yapıyorsunuz. O kadar yani 4000'de biri o demek. Bunun likidasyon fiyatı 466 bin dolar. İnşallah sesim kaydediyordur. Aynen kaydediyormuş. Tamam. Devam edelim. Yine video durdu. Burası aynen. Gördüğünüz gibi 466 bin dolar. Yani 466.666 dolar. Çok yüksek bir rakam. Ben buna sonsuz diyorum biliyorsunuz. Sonsuz bir rakam oluşuyor. İkisi aynı büyüklükte olduğu için. Ve kaç dolar hareketle kapatmışım? 300 dolar. Bu sefer de aşağı yönlüğü göstermişim. 18.300'e geldiğinde 18.600'den bu pozisyonum yine açık kalacak. Long pozisyonum. Ve short pozisyonum kapanacak. Ve yeni bakiyem de 75 olmuş. Hemen onu da kanıtlayalım. 18.600 giriş fiyatımız. 18.300 çıkış fiyatımız. Pozisyon büyüklüğümüzde 0.25. Bakiyemiz de 1000 dolarmış. Yazdığımızda 1075 dolar bakiyemiz oluyor. Aynen. Şunları bir silelim. Tamam. Şimdi ne oldu? 1075 dolar bakiyemiz oldu. Bunun likidasyon fiyatı da 14.357. Makul mü? 18.300'den 14.350. 4.000 dolar fark var arada. Benim için makul. Güzel fiyat. Şimdi şöyle bakalım hemen. 18.100 dolara düştüğünü düşünmüşüm. Bakın niye böyle biliyor musunuz? Bizim ben mesela şöyle hemen bakalım nerede bu? Haftalık işlem yapıyorum değil mi? Haftalık girişinden yapıyorum ben. Kendim için söylüyorum. Ne yapmışım? 368 dolar aşağı düşüp 840 dolar yukarı çıkabiliyor demiş. Şimdi 840 her zaman olmaz. Böyle genel bir analiz yaptığımda genelde 500-600 dolara çıkıp geri düşüyor arkadaşlar. Yani maksimum. 850 dolara falan çıktığında bir üst fiyat bariyerini aşabilir. Mesela burada 1800 dolar çıkmış. Değişik değişik şeyler oluyor o zamanın şartlarına göre. Mesela 6. ayda durgunmuş ama şu anda 11. ayda hiç durgun değil. Çok hareketli. Benim için mesela bakın 3 günlükte ne kadarmış? 500 dolar, 365 dolar. Burada söylemeye çalıştığım şey şu. Ben kendime şey belirledim. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum zaten. Bunun dışına çıkmayın. 500 ya da 600 dolar bir fiyat hareketi. Şöyle olacak. Likide olmamak için. 18.600'den pozisyon açmıştık ya. 18.300'e düştüğünde biz bunun bir tanesini kapattık ve karımızı aldık. Şimdi burada ne yapmamız lazım? 18.600'e geri gelmesini ve 18.900'e çıkmasını beklemeliyiz. Çünkü 18.900'den de diğer pozisyonu kapatacağım. Ama şöyle bir durum olabilir. İlla böyle olacak diye bir şey yok. Şimdi buradan 18.300'den 18.100'e gelebilir arkadaşlar. Böyle geldiğinde ne kadar hareket yapmış oldu? 500 dolar. Dedim ya, ister 500 dolar hareketle ister 600 dolar hareketle. Artık bunu siz kendiniz öngörün. Ben 500 dolara gösterdim. 500 dolar hareketle yeniden long pozisyonu açmamız gerekiyor. Ama bu sefer bunun 2 katı açmamız gerekiyor. Pardon, long pozisyonu demişim. Aşağı doğru ya. Yukarı doğru anlattığım için karıştırdım. Aşağı doğru bir hareketse mesela aldığımız fiyatın altına doğru iniyorsa 500 dolara hareket ederse 18.100'den 500 dolar hareket etmiş. 2 katı mesela 0.25'ti. Bunun 2 katı short pozisyon açtım. Şimdi bunun mantığını anlatacağım size. Bunu böyle açmamızın sebebi arkadaşlar. Yine şunu tekrardan bahsedeyim size. Bakın 18.600'den 18.100'e indiğinde 500 dolar bir hareket yapmış oldu. Şimdi şöyle bir algı düşünün. Mesela 10.000 dolar olarak düşünün bunu. 10.000 dolardan 10.500'e 550'lere geldiğinde sanki 10.800'lere 11.000'lere çıkacak gibi hissediyoruz değil mi? Bu işte 500 dolar psikolojik sınır arkadaşlar. 500, 600 bunlar psikolojik sınırlar. Bu psikolojik sınırları kendiniz belirlemeniz lazım. Çünkü bir sonraki fiyat aşamasına bu sınırları aşarak geçiyorlar. Mesela 10.500 o şekilde. Mesela direkt 10.000'de 9.500'de mesela bir fiyat psikolojik sınır. Bu psikolojik sınırları kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Ben şöyle düşündüm. 18.100'e geldiğinde bu daha da aşağılara gitme şansı doğuyor. Çünkü 18.600'den açılmış. 18.100 demek baya 500 dolar aşağı düşmüş. Bu düşme sinyali demek diye düşündüm. Ve daha aşağılara inmesine karşılık bir önlem aldım. 2 katı girerek.
Niye 2 katı girdim? Hemen ondan bahsedeyim. Şimdi şöyle hemen ortalama hesaplayacağız ya. Benim 18.100'den girdiğimde ne oldu? Bir tanesinin giriş fiyatı ben long 18.600 dolardan 0.25 BTC. Short'um 18.100 dolardan 0.5 BTC 2 katı oldu. Bu sefer likidasyon fiyatım ne oluyor? Bunu kesinlikle hesaplayın. 21.640 dolar oluyor. Benim için makul mü şu anda? Tabii ki makul. 18.100 nerede? 21.600 nerede? 300 dolar, 3000 dolar fark var arada. Hatta 3500 dolar fark var. Burada kullanılabilir bakiyem yine 834 dolar. Zararım 125 dolar. Şimdi şöyle bakıyoruz hemen. Benim yapmaya çalıştığım şey bu. Eğer ki fiyat düşmeye devam ederse short pozisyonum daha büyük olsun ve belirli bir fiyat hareketinden sonra bu ikisinin giriş fiyatını eşitleyeceğim. Hemen onu göstereyim. Şimdi mantığı şu arkadaşlar. Siz 500 dolar bir giriş fiyatınızdan 500 dolar bir hareketle 2 katı büyüklükte diğer pozisyonu açarsanız bir dahaki pozisyonda aynı yönde devam ederken 500 dolar daha artması lazım. Yani toplamda 1000 dolar. Yani şu karışık olmuş gibi olabilir ama düşünün. Şimdi short'un giriş fiyatı ne kadar? 18.100 dolar ya. 0.5. Ben şimdi 18.000 long'un girişini 18.100'e düşürüp giriş fiyatını da aynı büyüklüğe getirmem lazım. Onu nasıl yapacağız? Hemen burada ortalama hesabı programım var. Deneyin. 18.600 değil mi? Buradan 0.25 girdim. Ben ne yaparsam bunun büyüklüğü 18.100'e düşer. Deneyelim. 18.000 dolardan 0.25 daha alırsam 18.300 oldu, kurtarmadı. Mesela 17.800 yapsak 18.200 yine kurtarmadı. 17.600 yapalım. Bakın bu sefer 18.100'den 0.5'e gelmiş oldu. Giriş fiyatı. Hem büyüklükleri hem miktarı eşit. Mantık ne? Ben 500 dolar hareketle diğer pozisyonu açtığım için bir 500 dolar daha hareketle ötekini açarsam yani 1000 dolar totalde hareketli. Mesela 600 dolar hareketle açsaydım bunu 1200 dolar hareketle diğerkini açacaktım. Mantık tamamen o şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. 17.600'den açmış oldum o zaman diğer pozisyonu. Açınca ne oldu? Giriş fiyatı 18.100 oldu. Büyüklüğü 0.5 yani eşit oldu. Yani bu pozisyonda ben hiçbir zarar etmeden gördüğünüz gibi PNL 0 hiçbir zarar etmeden pozisyondan çıkabiliyorum. Bunun içinde yani bu olayın sağlanması için kritik noktalara fiyat arttığında oradan 2 katı büyüklükte pozisyonu açmamız gerekiyor. Yani aşağı doğru düşüyorsa short'u 2 katı açacağız. Yukarı doğru çıkıyorsa long'u 2 katı açacağız. Kapattığımız pozisyonu. Bunun mantığı buydu. Umarım burayı güzelce anlatabilmişimdir. Şimdi böyle illa böyle olacak diye de bir şey yok. Şimdi burayı ben size gösterdim. Burası güzel senaryoydu. Şimdi bunu bir silelim şuradan. Evet, bunu sildim. Böyle bir şey olmadı diyelim. 18.100'e düştü ve biz alım yaptık. Tamam mı? 0.5'e tamamladık bunu. Bunu yapma sebebimiz dediğim gibi 17.600'e kadar inme ihtimali doğdu. Oraya kadar inerse direkt long açacağız 17.600'den ve ikisinin giriş fiyatlarını, büyüklüklerini eşitleyip pozisyondan çıkacağız. Bu güzel senaryo. Eğer böyle olmayabilir, 18.100'den geri dönebilir. Bakın geri döndüğünde unutmayın 18.600 yani giriş fiyatına tekrar gelmesini bekleyin. Long pozisyonu açmak için. Çünkü pişman olursunuz yoksa. 18.600'e 18.100'den mesela 18.550'ye kadar geldi. Kesinlikle pozisyon açmayın. 18.600'e gelmesini bekleyin. Yani emri verin önceden 18.600'den ve bekleyin. Başka yani zaten Hedge modda her şeyi önceden planlamış olmanız lazım. Bu programın aracılığıyla da bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. 18.600'e geldiğinde ben mecburen likidasyona uğramamak için, çünkü mesela düşün bu pozisyon daha küçük ya, burada likidasyonum belli 21.600. Ben ne kadar 18.600'ün üstünde long pozisyon açarsam bunun giriş fiyatı büyüyecek. Mesela şöyle düşünün, 18.600'den 0.25'im var ya, ben gidip de 19.000 dolardan 0.25 daha açarsam buraya kadar çıkmaz, aşağı düşer mantığıyla düşünürseniz mesela bu gidip 18.800'lere çıkabilir. Ve buradan sonra daha da aşağı düşmeyebilir. Burada tat görebilir. Ne olacak? Bu pozisyon küçük olduğu için likidasyona uğramamak için mecbur long pozisyonunu açacaksınız. Bunun 2 katı açarsanız sıkıntı yaşayacaksınız. Bu sefer aşağı düşebilir.
Böyle karmaşık durumlar ortaya çıkıyor. Çıkmaması için aldığınız fiyattan tekrardan bunun pozisyonunu büyüteceksiniz. Yani ikisini eşit büyüklüğe getireceksiniz. Böyle olduğunda yine likidasyonunuz sonsuz olacak. Şimdi buraya kadar normal. Tamam mı? Buraya kadar benim dedik. Evet arkadaşlar, ne diyordum ben? Buraya kadar dediğim kısımları zaten yapmak zorundasınız birebir. Şimdi şöyle düşünün. 18.600'den 0.5'iniz var ve 18.100'den 0.5'iniz var. Long short. Bunun giriş fiyatları farklı olduğu için kapatırsanız pozisyonunuzu $250 bir zarara uğramış olacaksınız. Gösterge fiyatı. Çünkü giriş fiyatları farklı olduğu için $250 zararınız var. Yani $1075'dan düşecek bu arkadaşlar. Kapatırsanız pozisyonunuzu. Şimdi biz buradan nasıl zararsız çıkabiliriz? Bunun için şunu yapmanız lazım. Buradaki strateji tamamen size kalmış bir şey. Ben şunu kullanıyorum. Bakın. Şimdi 18.600 ile 18.100 arasında tam $500 fark var giriş fiyatları. Benim bundan zararsız çıkabilmem için ya fiyatı analiz edeceğim. Mesela fiyatta şöyle olabiliyor ya, 18.600'e 700'lere çıkıyor. Sonra buradan 18.100'lere kadar geri düşüyor. Bu arada git gel yapıyor. Böyle zamanlar var biliyorsunuz. Böyle zamanları kollayacaksınız arkadaşlar. Ve böyle zamanda bunu 18.600'den kapatacaksınız. Ama unutmayın, bakın. Bir pozisyonu kapatırken diğer pozisyonun likidasyon fiyatını hesaplayın. Şimdi 18.600'den bunu kapattım. Karsız. Gidip de likidasyon fiyatım 18.800 falan olursa direkt paranızı komple kaybedebilirsiniz. Çok büyük risk. Bunun için likidasyon fiyatınızı önceden hesaplayın. Ondan sonra 18.100'e geri düşmesini bekleyeceksiniz. 0.5. Böyle bir durumda mesela 18.600'den kapattınız ve bu devam etti çıkmıyor. Çünkü arada $500 fark var. Yüksek miktarda fark var. Bu 18.800'lere 900'lere bir sonraki 19.000 barajını aşabilir. Böyle bir durumda mecburen yine likide olmamak için $19.000'dan, yani o civarlardan ya da 18.800'den, artık nereden açıyorsanız, tekrardan 0.5 büyüklüğünde ya da bunun 2 katı büyüklükte bir pozisyon açacaksınız. Ve bu şekilde bu kovalamacı devam edecek. Mantığını anladınız zaten. Ben şunu kullanıyorum. Aynı bu şekilde buraya kadar mecbur yapıyoruz zaten. Bundan sonra şöyle düşünüyorum. $18.350 bunun orta fiyatı. Yani orta fiyatını nasıl hesapladık hemen göstereyim. 18.600'den 0.5'imiz var değil mi? Bir de kaç var? 18.100'den 0.5'imiz var. Bu ikisinin orta fiyatı neymiş? $18.350 arkadaşlar. Şimdi bakın. Gösterge fiyatı $18.350 geldiğinde ben ikisinden de alım yapacağım. Büyüklükleri ne kadar? 0.5 değil mi? 18.350'den. 0.5 long aldığımda $18.475 çıkıyor. Düşüyor long fiyatımın girişi. Büyüklüğü de 1 BTC oluyor. Şimdi hemen onu da göstereyim. 18.100'den de 0.5 alırsam $18.350 iken $18.225, burada yanlış mı yapmışım? Şurada aynen $18.225 mıymış? Evet, 1 BTC böyle oluyor. Bunun 18.475, bakalım hemen şuna. Neymiş? 18.225 mi? Buradan da 1 BTC yapalım. 97.222. 97.222.22 olması lazım. Aynen. Bu likidasyon fiyatımız böyle bir şey olmuş oluyor. Şimdi 18.225, bu da 1 BTC. Tamam. Şunu hemen hesaplayalım. Şimdi buradan neyse beraber hesaplarız. $18.350'dan böyle bir işlem yaptım. Bu bana ne kar sağlayacak arkadaşlar? Yani yine PNL'im aynı derecede zararda. Mesela bugün 18.350 ya. $19.000 çıkarsa ne olur? PNL değişiyor mu? Değişmiyor. Yine $250 zarardayım. Yani pozisyonun ikisini aynı anda kapatırsam yine $250 zararda olacağım. Yani buradan farkı ne diyeceksiniz? Şimdi şöyle düşünün. Arada $500 fark var burada. Giriş fiyatlarının arasında. Ama burada ne kadar fark var? $250 fark var. Değil mi? $250 bir hareket mesela $18.350'dayken 18.470'e 75'e çıkıp 18.225'e geri inmesi çok olası bir şey. Ama
18.600'e çıkıp 18.100'e düşmesi o kadar olası değil arkadaşlar. Yani tabii bu da olabilir ama bu 500 dolar hareket daha zor bir şey. Hem de ben bunu aynı günde yapmak isterim zaten. Nerede bu BTC plan programın? Günlük harekete baktığımda bir günlükte gördüğünüz gibi bakın 253 dolar yazmış değil mi burada? 253 dolar aşağı iniyormuş gün fiyatından, 410 dolarda yukarı çıkıyormuş. Yani 250 dolar bir hareket yapabiliyor. Bundan dolayı da ben bunu yakınlaştırabildiğim kadar yakınlaştırıyorum birbirine. E, Zaten bu 18.350 dolar bunun arasındaki fiyat oluyor. Arasında olduğu için 150 dolar yukarı çıkıp 150 dolar aşağı inmesi çok olası olduğu için bu taktiği kullanıyorum. Ama isterseniz siz bunu yapmayabilirsiniz. Şurayı. Dediğim gibi buradan da kollayabilirsiniz. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Dediğim gibi unutmayın. Bir pozisyonu kapattığında diğer pozisyonun likidasyonunu önceden hesaplamış olun. 18 mesela burada biz zaten pozisyondan kurtulmak için hiç kar sağlamadan kapatıyoruz. 1075 dolarsa 1075 dolar kalacak bakiyemiz. Şöyle düşünün, 18.475 dolar ya. Bunun likidasyonu neymiş? Short'u kapatırsam eğer 18.225'e düşerse buradan 17.469 dolar oluyormuş. Bizim için uygun mu? Ne kadar fark var? 18.225'ten 500-700 dolar fark var. Bu bizim için uygun arkadaşlar. Ee, Ondan sonra yukarı doğru eğer yukarı doğru çıkarsa 18.475'e çıkarsa bu sefer de likidasyonumuz 19.285 dolar oluyormuş. 475, 285 yine 700 dolar civarında fark var. Bu da bizim için uygun. Unutmayın ama bakın 700 dolar arasında bir fark var. Eğer ki ilk başta yukarı doğru çıkarsa 18.475'ten bir BTC'miz vardı ya. Bu yukarı doğru çıkarsa kapattık bunu. Mecburen yukarı doğru gittiğinde pozisyon açmamız gerekecek. 19.000 dolar burada likidasyon fiyatı ya. 18.475 bir 250 dolar daha artarsa bu fazla artıyor demek. 18.475 18.475 artı mesela 250 dolar daha artsın. Yazmadı, toplamadı lan. Neyse toplamasın ya. Şuradan toplatalım. 18.475 artı 250 dolar 18.725, yani 18.700 750 dolardan tekrardan long pozisyon açabilirsiniz. Bunu da zaten iki katı açmanızı tavsiye ederim. Bu sefer de daha yukarı çıktığında şey yapabilirsiniz. Pozisyonunuzu kurtarabilirsiniz anlamında. Ama unutmayın zaten maksimum 2.5 BTC büyüklüğünde işlem açabiliyorsunuz. Bunları hesaplamanız gerekiyor zaten. Ben bu programları paylaşacağım. Şimdi burada bayağı kafanızı şişirdim. Umarım mantığını, yani yapmaya çalıştığım sistemin mantığını anlamışsınızdır. Yani mantığında eksik gördüğünüz yerleri lütfen benimle paylaşın. Telegram grubumuz da açıklama kısmında mevcut. Bunu sohbet muhabbet havasında çekmek istedim. Uzun oldu video. Umarım sıkılmamışsınızdır. Şimdi bir de sizde şey yapmak istiyorum. Deneme yapmak istiyorum. Ben burada hemen açalım, şu hesap makinesiyle işimiz yok daha. Bunu da bir kapatalım. Ne kadar kazanırız, ne kadar kaybederiz bir deneme yapmak istiyorum. Mesela ben haftalık kazanıyorum ya. Yani haftalık işlem yapıyorum ya. Mesela haftalık işlem yapsaydık. Burada gördüğünüz gibi tek yönlü. Mesela bakın, çift yönlü bir harekette bu pozisyonları kapatmak kolay olur. Mesela burada kapatamam, burada kapatamam, burada kapatamam, burada kapatırım ya da burada kapatırım değil mi? Böyle bir şey olabilir. Ama tek yönlü de bu daha zor oluyor. Ya da pardon, tek yönlü de daha kolay oluyor. Aynen. Aynı yöne doğru gittiği için daha kolay oluyor. O zaman nasıl yapalım? Biz zoru seçelim. Şurası olsun. Ya da şuradan başlayalım. Aynen şurası olsun. Hangisiymiş? Bakayım bu bende var mı? Nerede yazıyor? 8. ayın 3'ü. 8. ayın 3'ü var mıymış bizde? Haftalık. 8. ayın 3'ü. Var. Aynen. Şurası. 11.080 dolardan başlamış. 11.080 dolardan. Deneme yapalım. Hemen 11.080 dolar. 11.080 dolar. Bakiyemiz ne kadarmış? 1000 dolarmış. Biz ne yapıyoruz? 2000'de biriyle mi girelim? 4000'de biriyle mi girelim? Hadi 4000'de biriyle girelim. 25 dolar olsun. 0.25 dolar olsun.
11.080 11.080. Bir de canlı yapımı görün. Kafanıza daha iyi otursun diye söylüyorum. Şimdi HDG modumuza gelelim. 125x yapalım. 11.080 0.25 11.080 0.25 0.25. Burası da kaç dolardı? Şimdi neredeydik? 1000 dolar demiştik değil mi? Şunda mıydık? 1000 dolar da buydu. Likidasyonumuz kaç? 466.066.67. Likidasyon fiyatımız sonsuz burada gördüğünüz gibi. Şimdi o hafta nereye gitmiş ona bakalım hemen. Çünkü benim planım ne? 11.080 ya. Bunun 300 dolar yukarısına çıkacak ve 300 dolar altına inecek. Yani 11.380'e çıkması lazım. Ve 11.000 kaç yapıyor? 880 mi yapıyor? Pardon 780 yapıyor. 780 10.780 10.780'e inmesi lazım. Hemen bakalım inmiş mi inmemiş mi? 8. ayın 3'üydü. 11.685'e kadar çıkmış. Aynen çıkmış yukarı doğru. Yani bu pozisyonu kapatabilmişiz. 11.681. İlk önce nereye çıktığının hiçbir önemi yok arkadaşlar. İki tarafa da gidiyorsa tamamdır bu iş. 11.685'e kadar çıkmış. Yani burada bu pozisyonu kapatmışız. Ve hemen bakalım ne kadar kazandırıyor bunu. 11.080 11.380 ya. 11.380 long pozisyonu kapatmışız. 0 nokta kaçtı? 25 miydi? Bakayım izle 1000 dolardı. 1075 dolarımız oldu. 1075 dolar. Şimdi burada tamamen şunu hesaplayamayız. Aynı hafta içinde mesela 4 kere 11.080'den 11.380'e çıkıp inmiş olabilir. Bunu tabi hesaplayamayız. Biz bir kerelik hesaplıyoruz. Her hafta bir kere işlem yapacak şekilde. Bundan yani buradan çıkacak sonuçtan çok daha fazla kazanabilirsiniz. 11.380. Buradan 0 yaptık bunu. Hemen bakalım. 11.080. Burada 0.25. Hemen bunun likidasyonunu hesaplamamız lazım. Şurası 1075 yapalım. Şunu kapattık. 0 kaldı. Neymiş? 15.318.73. Likidasyon fiyatımız bu. Güzel. Hemen şeye bakıyoruz. Neymiş bu? En düşük nereye inmiş? Bakın pardon 11.920'ye kadar çıkmış en yüksek. Burada yanlışa bakmışım. Kapanışa bakmışım. En yüksek buraya kadar çıkmış. En düşük nereye kadar inmiş? Bakın 300 dolar hareket yapmamış. 157 dolar hareket yapmış. Yani 10.923. Ben burada bu pozisyonu kapatamamışım. Şimdi yani bu pozisyon açık kaldı. Burada ne yapacağız şimdi? Daha aşağı inmesini bekleyeceğiz. Burada bu pozisyonun açık. Ne demiştim ben? 500 dolar hareketli pozisyon açacağız değil mi? Burada bunu kapattıktan sonra yukarı doğru çıkmış olabilir. Hemen bakalım 11.380. 11.380 ya. 11.000 kaç yapıyor? 580. 11.580. Benim için güzel fiyat. 1075. 11.580'e geldiğinde bunun 2 katı büyüklüğünde 0.5 büyüklüğünde pozisyon açacağım. 11.080 yapalım. 0.25. Bunun likidasyonunu hemen hesaplayalım. 11.580 11.580 0.5 11.080 0.25 7.874.49 7.874.49. Tamam. Burada likidasyon fiyatımız bu oldu. Bayağı güzel fiyat. Şimdi ne bekleyeceğiz burada arkadaşlar? Yükselmesini bekleyeceğiz. Çünkü long pozisyonumuz daha büyük. Yani 12.000 kaç 12.080 dolara gelmesini bekleyeceğiz. Hemen bakalım. Gelmiş mi? 12 bir dahaki hafta, bu hafta gelmedi zaten. Bir dahaki hafta bakalım.
En düşük nereye düşmüş? 11.117 dolara düşmüş. 11.080 dolardı benim giriş fiyatım. Bunun altına inmemiş. Tamam. Yukarı nereye gitmiş? 12.100 dolara çıkmış. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Niye? Çünkü hafta açılış fiyatı neymiş? 11.685 yine orası. Aynen. Kaç? 600 dolar mı artmış? Güzel. 605 dolar artmış. Kaç demiştik? 11.580. 11.580. 11.080. Bizim bu pozisyondan kurtulmamız için gereken şey 11.080'i 11.580'e tamamlamamız lazım değil mi? 11.080 pardon. 11.080'i 0.25 kaçtan açarsak olur? 500 dolar hareketli açtığım için bunu 1000 dolar hareketli yani 12.080'den açmam lazım. 0.25 daha açtığımda 11.580 oluyor. Yani kaçmış? 12.080 dolara ulaşması lazım. 12.080 bu da 1075 oluyor. Böyle bir durum olursa bakalım olmuş mu tekrardan 12.080. Yani 12.080 dolara ulaşması lazım ve şansımıza 12.100'e kadar çıkmış. Yani böyle bir iş çıktığında ne yapıyoruz? Hemen pozisyonumuzu kapatmış oluyoruz. 12.000 pardon 11.580 11.580 0.25 0.25 pardon 0.5 bu da 0.5. Buradan likidasyonu yazmaya gerek yok aslında da yazalım yine de biz. 250 bin dolar oluyor likidasyonumuz. Şimdi biz ne yapıyorduk? Böyle bir durumda pozisyonunuzu sıfır zararla kapatabiliyorsunuz. Yani bakayım artık yeni bakayım 1075 dolar oldu. Şurayı da 1075'e çevirelim. 1075. Şunları da silelim. Şimdi arkadaşlar unutmayın. Bakın hafta başlangıç fiyatından yapıyoruz işlemi. Ve hafta ortalarında bir işlem açmamaya dikkat edin. Yani hafta başında işlem açın. Tamam mı? Sıfırdan başlayacaksınız. Şimdi ne oldu? Ben burada kapattım komple. Ve 75 dolar kazanmış oldum. Bu haftanın bir kısmı gitti büyük ihtimalle. Bundan dolayı bu hafta daha işlem açmıyorum ve yeni haftayı bekliyorum. Yani bu hafta da geçti. Ne oldu lan? Ee, Bir dahaki haftaya geldim. Bu haftanın açılışı 11.921 dolar. Şimdi bakın. 11.900 ne oluyor lan bilgisayara? Virüs mü girdi? 11.920 dolar. 1075'ten giriyorum. Devam ediyor. Neyse. 1075'ten girdim. Allah Allah. Yine aynı şu şekilde yapacağız. 11.921 11.921 0.5 pardon 0.5 demişim. Yine bunun 4000'de biriyle gireceğiz. Bu sefer büyüklüğümüzü değiştirebiliriz artık. Hesap makinesi telefondan yapalım hemen. Artık yeni bakayım. 1075 ya. 1075'in 2000'de biri değişik olacak. Bölü 2000. Pardon 4000'de yapıyorduk değil mi? 4000'de biri. 0.26 268 yapıyor da 0.26 yapalım biz. 25'ten 26'ya çıkmış oldu yani. 0.26 yapalım. 0.26. Artık bu büyükleri 0.26 yapalım. Yani biz kaçtı? 11.921'den 300 dolar hareketle kaç yapacak? 12.221 yaparsak bana ne kadar para kazandıracak? 78 önceden 75'ti 78 dolara çıktı artık. Bakiyemiz arttıkça tabi daha çok kazandıracak. 4000'de biri oranını kullanmaya devam edersek. Şimdi böyle bir durumda likidasyonumuz ne oluyormuş? Hemen bakalım. 11.500'den kaçtı? 11.921 miydi? Şimdi 480.769.23 480.769.23
Bu benim likidasyon fiyatım. Sonsuz fiyat. Şimdi ben neyi bekleyeceğim burada? Yukarı ve aşağı yönlü iniş çıkışını bekleyeceğim değil mi? 300 dolar. 11.921 pardon 921'di. Bunun 300 fazlası kaçmış? 11.000 kaç oluyor? Ne oluyor bilgisayar ya? 11.000 kaç oluyor lan? Ha, pardon. 12.221 ya da 300 eksiği 11.621 değil mi? Evet, bu da son kaydım olsun. Heh, tamam. Şimdi biz burada neye bakacaktık? Bu hafta dedik değil mi? Aynen. Kaça çıkmış? 12.221 ve 11.900 kaçtı? Pardon. Allah'ım ya, ne oluyor bilgisayar? 11.621 olacak mı? Bunlara bakacağız. İlk 621'e bakalım. 11.385'e kadar düşmüş. Aynen. Ve 12.500'e kadar çıkmış. Tamam, çok iyi. İki pozisyonumu da rahatlıkla kapatmış oldum arkadaşlar. 12.000, bu ikisini de kapatalım. 11.000 kaçtı? 921. İlk başta long'u kapatalım. Bunu 0 yazalım o zaman. 0 0. Buradan da ne kadardı? 11.921'di bu. 0.26. Burada 78 yani 156 dolar para kazanmış olacaktık. Bunları artık yazmama gerek yok, uğraşmayalım. 156 dolar ekstra olacak. 156 ile 1075'i topladığımda buradan da 1231 dolara çıkarmış oldum bakayım. 1231. Bilgisayarda bir sıkıntı var şu anda. Burada bir durdurayım videoyu artık arkadaşlar. Zaten çok uzadı. Yani bu şekilde kendiniz şey yapabilirsiniz. Yine devam ettirebilirsiniz. Video çok uzun oldu. Kusura bakmayın. Ama olabildiğince detaylı, yavaş, samimi bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım canınızı çok sıkmamışımdır. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Umarım sonuna kadar izler ve görüşlerinizi benimle paylaşırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Nasıl kapatabiliriz bunu bakayım.